Üftade Hazretleri'nin tüyler ürperten, inanılmaz hayat hikayesi. Ledun ilmine sahip olan büyük evliya, Allah'ın izniyle farklı lisanları bir anda okuyabilen büyük zat, ağaçların ve bitkilerin tesbihlerini işitebilen zat, Üftade Hazretleri. Osmanlı dönemi tasavvuf geleneğinin en seçkin temsilcilerinden biri olan Üftade Hazretleri, hem ilmi birikimi hem de maneviyat yolundaki rehberliğiyle asırlardır gönüllerde derin izler bırakmış bir alimdir. Bursa'da doğup büyüyen Üftade Hazretleri, halk arasında sade ve mütevazı yaşamıyla tanınmış, zahiri ilimlerle birlikte batini ilimlere de büyük bir önem vererek tasavvufun en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Kendisi pek çok mutasavvıfın yetişmesine vesile olmuş, insanları maneviyata yönlendiren öğütleri ve irşatlarıyla yol gösterici olmuştur. Doğumu Manyaslı bir babayla Bursa'nın Hamamlıkızık köyünden bir annenin evladı olan Üftade Hazretleri, 1490 yılında Bursa'da İnebey Çarşısı üzerinde yer alan Araplar Mahallesi'nde dünyaya geldi. Adı Mehmet, lakabı Muhyiddin'dir. Genellikle şiirlerinde kullandığı üftade mahlasıyla tanınır. Rivayete göre Üftade Hazretleri dünyaya geldiği zaman, annesi rüyasında oğlunu süt deryasına dalıp çıkarken görmüş ve rüyayı telaşla Üftade Hazretleri'nin babasına anlatmış. O da, "İnşallah oğlumuzun ilim erbabı, kamil bir veli olacağına işarettir," demiş. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, keşfine dayanarak Üftade Hazretleri'nin uzun boylu, uzun sakallı, sarıya meyilli renkte bir zat olduğunu haber vermektedir. Üftade Hazretleri'nin ilk yılları, çocukluğunda babasının yönlendirmesiyle ipekçilik mesleğiyle uğraşmıştır. İpek işini ve ibrişim yapmayı pek sevmeyen Üftade Hazretleri, ipek ustası Kazzaz'ın yanına verildiğinin haftasında ustası vefat eder. Tuhaf bir tevafukla babası Mehmet Efendi de aynı haftada vefat etmiştir. Annesi bir süre ipek bükmüş, Üftade Hazretleri de satmıştır. Sonraları erkek kardeşi vefat edince, annesi henüz yeni evlenmiş olan kızının yanına gider, böylece Üftade Hazretleri küçük yaşta yalnız kalır. Üftade Hazretleri'nin hocaları ve eğitimi. Üftade Hazretleri ilk eğitimini Selçuk Hatun Camii imamı Müslihiddin Efendi'nin yanında yapmıştır. İlk tasavvufi zevki de bu zat vasıtasıyla tatmıştır. Müslihiddin Efendi'nin birçok keşif ve kerametine şahit olmuştur. Hatta onun tarikatına intisap etmek istemiş, fakat hocası o yaşta bir çocuğu kabul etmeyerek ileride arzu ettiği yüce makamlara erişebileceğini işaret etmekle yetinmiştir. Üftade Hazretleri bunun yanı sıra Abdal Mehmet adıyla bilinen, Allahü Teala'nın sevgisiyle kendinden geçmiş olan birisinden de faydalanmıştır. Saçlarını uzatarak Abdal Mehmet'i taklit eden Üftade Hazretleri, bu zat gibi zaman zaman Gökdere semtinde Cenk Kayası adında bir kayanın üzerine çıkar, saçlarını öne doğru dağıtarak Arap, Hint ve Rum illerini keşfederdi. Vakut adlı eserinde onun gençlik yıllarında Kaplıca Medresesi'nde eğitim gördüğüne dair bir kayıt mevcuttur. Bunlardan başka Şeyhi Hızır Dede Hazretleri ve diğer zatlardan da iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Bundan sonrasını Celveti Silsilenamesinde İsmail Hakkı ve Yadigar-ı Şems'te şöyle anlatır. Bursa'da bir pir var, Müslihiddin Efendi. İşte bu adam, önce küçük Mehmet Muhyiddin'in elinden tutar ve ona da ledun ilminin kapılarını açar. Şeyhi Hızır Dede,
Üftade Hazretlerinin tasavvufi hayatı, 10 yaşındayken tanıdığı Hızır Dede Hazretleri ile devam etmiştir. Bayramiye şeyhlerinden olan Hızır Dede, Akbıyık Meczap'tan icazet almıştır. Hızır Dede Hazretleri, Karacabey kasabasında koyun çobanlığı yaparken, ayakları soğuktan donarak kötürüm olunca Bursa'ya gelmiştir. Ulu Cami çevresinde Vaiziye medresesine yerleşmiştir. Üftade Hazretleri, Hızır Dede Hazretlerinin yanında bir yandan riyazet, mücadele ve ilim eğitimine devam ederken, diğer yandan da babasının zoruyla ipekçilik mesleğinde çalışmıştır. Şifalı sulara ihtiyacı olan Hızır Dede Hazretlerinin kötürüm olan ayakları nedeniyle sırtında yıllarca kaplıcaya taşıyan Üftade Hazretlerini gören mahalle çocukları bile kendisine gülerlerdi. O buna aldırış etmez, hocasına yardımcı olmaya devam ederdi. Üftade Hazretleri, Hızır Dede'nin teşvikiyle ilim tahsiline yoğunlaşırken, bir yandan da seyri sülûka başlamıştır. 8 yıl boyunca şeyhine hizmet eden Üftade Hazretleri, 18 yaşına geldiğinde Şeyhi Hızır Dede vefat etmiştir. Hızır Dede'nin vefatından sonra başka bir şeyhe intisap etmeyen Üftade Hazretleri, şeyhinin vefatı üzerine çok üzülmüş ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Üftade Hazretlerinin bu durumdan sonra keşfi açılmıştır. Bir kimsenin zahiren görmediği kişiden manevi eğitim alması yoluyla kemale ermiştir. Üftade Hazretleri, seyr-i sülûkunun yani manevi yolculuğunun bu bölümünü şöyle özetlemektedir. Andan sonra istirak alemine düşüp 6-7 gün orayı seyreyledim. Ne nefis kaldı, ne de Allah'tan başka bir şey kaldı. Ayrıca şeyhinin vefatından sonra Şeyh-i Ekber, Muhyiddin İbnül Arabi'den de istifade etmiştir. Birçok rivayette Üftade Hazretlerinin Hızır Dede'den hilafet aldığı belirtilmektedir. Merhum şeyhim zamanında bana açılmadı, ancak vefatından sonra açıldı diyen Üftade'nin Hızır Dede'den başka şeyhim dediği bir kimseye rastlanmamıştır. Bu durum dikkate alındığında, onun seyr-i sülûkünü Üveysi Tarik'le tamamlamış olması, kuvvetli bir ihtimal gibi görünmektedir. Hazreti Üftade'nin Üveysi yapısı, onun birçok meziyetlere sahip olmasına vesile olmuştur. İnancı bütün, sebatkar bir zahit olan Üftade Hazretleri, kendisinden önceki evliyalara aşırı saygı göstermiş ve gerçek başarının ibadetle olacağını ve ledun ilmine ancak o yoldan varılacağını öğrenmiştir. Üftade isminin alınışı. Gençlik yıllarında Ulu Cami ve Doğan Bey Mescidi'nde gönüllü olarak müezzinlik yapan Mehmet Muhyiddin, güzel bir sesi vardı. Halk onu dinleyebilmek için ezandan önce caminin etrafında erkenden toplanırdı. Bir gün yaptığı bu hizmete karşılık, caminin yönetiminden sorumlu olan kişi, kendisine birkaç akçelik maaş tayin etti. O gece rüyasında, "Mertebeden düştün, üftade oldun" ikazına maruz kalan Mehmet Muhyiddin, derhal maaşı terk ederek kendisine üftade lakabını taktı. Daha sonraları da bazı şiirlerinde kullandığı Muhyiddin mahlasını bırakıp üftade mahlasını kullanmaya başladı. Bu olayın ardından ipekçilik ve düğmecilik yaparak, kitap çoğaltarak geçimini sağlayan Üftade Hazretleri, bir yandan da gönüllü olarak imamlık ve müezzinlik görevini sürdürmüştür. 35 yaşları civarında vaaz ve irşada başlamıştır. Üftade Hazretlerinin Hızır Dede sonrası irşat faaliyetleri. Üftade Hazretleri 16 yaşlarında gönüllü olarak Ulu Cami olmak üzere Kayhan ve Namazgah gibi muhtelif camilerde ve mescitlerde imam hatiplik ve müezzinlik vazifelerini icra etmiştir. Halk Üftade Hazretlerinin camilerde vermiş olduğu vaazları
büyük bir ilgiyle takip etmekteydi. Kendisine Emir Sultan Camii hatipliği teklif edildiğinde, halkın yoğun ısrarına rağmen ilk başlarda kabul etmeyen Üftade Hazretleri, daha sonra rüyasında Emir Sultan'ın ricası üzerine bu vazifeyi kabul etmiş ve buradan aldığı maaşı da dervişleri arasında taksim etmiştir. Emir Sultan Camisi'ndeki vazifesini ömrünün sonuna kadar sürdüren Üftade Hazretleri, daha sonra Uludağ'ın eteklerinde güneyden kuzeye doğru dik meyilli bir arazi üzerine toplam 2507 metrekare alana inşa edilen tekke, mescit, semahane, harem, selamlık, çilehane ve çeşmeden meydana gelen bir külliye yaptırmış ve burada İrşad ve Celvetiye tarikatının talimiyle meşgul olmuştur. Ömrünün sonlarında Emir Sultan Camii'ne gidemediği zamanlarda yerine naibi hatip olarak Haleplizade Mahmud Efendi isminde bir müridini vazifelendirmiştir. Dönemin siyasi ve politik meselelerine çok fazla karışmamakla birlikte Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'e karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklemiş ve 1578'de Safevi ordularını ağır bir bozguna uğratan Lala Mustafa Paşa'ya, müridi Aziz Mahmud Hüdayi'ye yazdırmış olduğu mektupta sahabe-i kiramın intikamının alınması için dua etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile Üftade Hazretleri'nin karşılaşması. Bu konuda iki farklı rivayet bulunmaktadır. İlk rivayette 33 yaşında bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir gece rüyasında cennetlik sandıklarını cehennemde, cehennemlik sandıklarını da cennette görmüş ve heyecan içinde Hazreti Üftade'ye koşmuştur. Diğer bir rivayette de bu koşuş şöyle anlatılır. Bursa'nın Hisar semtinde oturan bir zat, her yıl hacca niyet ettiği halde ortaya çıkan engeller dolayısıyla gidemediğinden karısıyla arası açılır ve Üftade Hazretlerine halini arz eder. Üftade Hazretleri, bizim eskici Mehmet dedeye git, o seni Hicaz'a götürsün der. Adamcağız şimdiki kabrinin bulunduğu yerde, Pınarbaşı'nda eskicilik yapan Mehmet dedeye gider. Üftade Hazretlerinin selamını söyler, halini anlatır. Eskici Mehmet dede, peki der, yarın hazırlıklı gel, seni Hicaz'a götüreyim. Ertesi gün adam tekrar gelir ve eskici Mehmet dede onu tayyi mekan tarikiyle Hicaz'a götürür. Ve orada kendisinden önce giden Bursalı hacılarla görüşür. Yanındaki parayla bazı hediyeler alır, sonra eskici Mehmet dedenin kerametiyle tekrar Bursa'ya döner. Fakat karısı kabul etmez. Bu ne biçim hacılık böyle? Daha dün buradaydın, sen yalancının birisin, der ve kocasını mahkemeye verir. İşte o sıralarda Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Bursa'da kadı naibidir ve öteki hacılar dönsün, Hicaz'dan gelsinler, davaya öyle bakalım, der. Vaktaki diğer hacılar adamın hac ettiğine şahitlik ederler ve kadın davayı kaybeder. Ama Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri adamı bir kenara çekip meselenin aslını sorar. Adam da Üftade Hazretleri vasıtasıyla eskici Mehmet dedenin tayyi mekan yoluyla kendisini Hicaz'a gönderdiğini anlatır. İşte o zaman devamlı arayış içinde olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazreti Üftade'ye koşar. Tarikat silsilesi ve Celvetiye. Üftade Hazretlerinin tarikat silsilesi Hızır Dede'ye ve Akbıyık Sultan vasıtasıyla Hacı Bayram-ı Veli'ye ulaşır. Celvetiye tarikatı Aziz Mahmud Hüdayi'ye nispet edilmekteyse de seyr-i suluk usulü bakımından celveti esas alan Üftade Hazretleridir. Bu sebeple onun Celvetiye'nin piri olduğu da söylenebilir. Üftade Hazretlerinin en belirgin özelliklerinden biri zühd ve takvasıdır. Haramlardan kaçınmanın yanında
bazı helallere dahi iltifat etmemiştir. Üftade Hazretleri, Celvetiye tarikatının kurucusudur. Celvet, yerini yurdunu bırakarak terk etmek, bulunduğu durumdan ayrılmak manasındadır. Daha açığı, kendi varlığından geçip Allah'ın varlığında yok olmaktır. Celvetiye tarikatı, halkla iç içe, hakla beraber olmayı öğreten bir anlayış üzerine kurulmuştur. Müezzinlik, imamlık ve irşat faaliyetlerinin bir sonucu olarak hayatı boyunca cemaatle iç içe yaşayan Üftade Hazretleri, Celvet prensibini kurmuş olduğu tarikata ad olarak koymadan önce bizzat yaşamıştır. Zira Celvet, hayata ve hadiselere iştiraktır. İnsanlardan kaçıp uzdete çekilmek yerine, halk içerisinde hakla beraber olmaktır. İnsanın tenhada hakla yalnız kalması ise halvettir. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, nübüvvetten önce Hira Dağı'nda insanlardan uzaklaşarak halvet etmiş. Daha sonra peygamberlikle vazifelendirilince de nübüvvet makamında celveti tercih ederek halkın arasına karışmıştır. Bu yüzden celvet en son tasavvufi mertebedir. Üftade Hazretlerinin kerametleri, Üftade Hazretleri ve gemi. Bir gün Üftade Hazretleri halvethanesinden dışarı çıkıp "Kimse yok mu?" diye seslenince Murat Dede adındaki derviş koşarak yanına gelir. Üftade Hazretleri "Gel benimle" der ve bir müddet yürürler. Sonra Murat Dede'ye "Hemen gözünü yum" diyerek gözünü yummasını, biraz sonra da açmasını emreder. Murat Dede gözünü açtığında denizin ortasında ve batmak üzere olan bir geminin yanında bulunduklarını görür. Geminin içindekiler feryat edip bağırmaktadırlar. Üftade Hazretleri, dervişe geminin altındaki tahtaları birbirine bağlamasını emreder. O da ayakları hiç suda ıslanmadan emredilen vazifeyi yaparak gemiyi kurtarır ve geri döner. Tekrar aynı süratle gözünü açıp kapayıncaya kadar yerlerine dönerler. Üftade Hazretleri ve Süleymaniye Camii. İstanbul'da Süleymaniye Camii 1577'de tamamlandığı zaman dervişlerden biri bu camiyi görme arzusunu Üftade Hazretlerine bildirir. Üftade Hazretleri dervişe gizlice "Ayağıma bas ve gözünü yum" der. Emirleri yerine gelince, göz açıp kapayıncaya kadar kendisini Süleymaniye hareminde bulur. Öğle namazını orada cemaatle eda ettikten sonra aynı şekilde Bursa'ya geri dönerler. Üftade Hazretleri ve Kudret Devesi. Üftade, Mustafa Efendi'den nakille Hüsamettin Bursevi'yi anlatıyor. "Ben bilmezdim. Babamın bir ak devesi varmış. Bir gün Emir Sultan'ın halifelerinden İvaz Efendi bize geldi. Babam o deveye binip İvaz Efendi'yi arkasına bindirip gitti. Kısa bir zaman sonra geri döndüklerinde bu deveyi ve nereye gittiklerini sordum. Bunun üzerine babam Üftade Hazretleri, bunu kimseye deme. O Kudret devesidir. Binip İvaz Efendi ile Mekke'ye vardık diye buyurdular. Üftade Hazretleri, bir vasiyet, bir keramet. Üftade Hazretlerinin cenazesini yıkayan Emir Efendi, Menakıb müellifinin babasına naklediyor. Üftade Hazretleri hastayken, beni Zakir başımız Emir Efendi yıkasınlar diye vasiyet eder. Vefatına müteakip Emir Efendi, Üftade Hazretlerinin cenazesini yıkarken, 3 defa mübarek gözlerini açıp baktığını ağlayarak anlatmıştır. Müellif, Emir Efendi bu hadiseyi anlatırken, ben de yanlarındaydım, diyor. Ağaçların tesbihi. Üftade Hazretleri anlatıyor. Seyri sülûkumuzun başlarındaydı. Dağ yolunda, ormanların arasında eski kaplıcadaki şifalı sulara giderdik. Ağaçların ve bitkilerin tesbihlerini duyardık. Bu haldeyken heyecana gelir, hazzımızdan çoğu kere kaplıcaya gitmezdik. Geri döner,
ağaçların ve bitkilerin tesbihlerini dinlemeye devam ederdik. Mevlana Hazretlerinin Üftade Hazretleri ile görüşmesi. Üftade Hazretleri, dergâhta talebelere ders verdiği zamanlarda bir gece rüyasında Mevlana Celaleddin Rumi'yi gördü. Mevlana Celaleddin Rumi buyurdu ki, "Talebelerine bizim Mesnevi'den de okutun." O da, "Farsça bilmiyorum," deyince Mevlana Hazretleri, "Sen başla bir kere, Allah-u Teala yardım eder," buyurdu. Ertesi sabah hiç Farsça bilmediği halde 40 yıldır Farsça eğitimi görmüş gibi Mesnevi'den vaaz ve nasihat vermeye başladı. Üftade Hazretlerinin sultanın yanında tekneyi onarması. Osmanlı Sultanı 3. Murat Han'la Üftade Hazretleri bir gün sohbet ediyorlardı. Bir ara Üftade Hazretleri görünüşte bir takım el-kol hareketleri yapmaya başladı. Mübarek yüzü renkten renge giriyordu. Sonra eliyle bir yeri sıvarmış gibi yaptı. Padişah aniden yapılan bu hareketlere önce mana veremedi. Sonra Üftade Hazretlerinin elinin siyahlaştığını görünce, "Efendi Hazretleri, niçin böyle hareketler yapmaya başladınız? Elinizin siyahlaşmasının sebebi nedir?" diye sordu. O da, "Sultanım, halkınızdan bir balıkçı tayfası Karadeniz'in sularında balık tutuyordu. Tekneleri su alacak şekilde delindi. Bizden yardım istedikleri için biz de imdatlarına yetişerek teknelerini tamir ettik. Bu sebeple elimiz karardı. Elhamdülillah, Müslümanların boğulmaktan kurtarılmalarına vesile olduk," buyurdu. Üftade Hazretlerinin Bursa'dan Kabe'yi seyretmesi. Bir ikindi vaktinde Üftade Hazretlerinin yanına yaşlı bir kimse geldi. "Efendim, bu sene çocuklarımla birlikte hacca gitmiştik. Vazifemizi yaptıktan sonra maddi gücüm olmadığı için onları getiremedim. Yanlarına bir miktar para bıraktıktan sonra kendim geldim. Eğer onları buraya getirmek mümkünse getirmenizi rica edeceğim," diye yalvardı. Üftade Hazretleri de, "Sağlığımda kimseye söylemezseniz getirelim," buyurdu. Hacı da söylemeyeceğine söz verince, Üftade Hazretleri adamın yönünü kıbleye doğru çevirdikten sonra, "Şimdi bakınız, Kâbe-i Muazzama'nın yanındaki namaz kılan şu kimseler, hanımın ve çocukların değil mi?" buyurdu. Adam hayretle binlerce kilometre uzakta bulunan Kâbe'nin yanındaki çocuklarını gördü. Üftade Hazretleri, namaz kılan çocuklarına hitap ederek, "Annenizle birlikte harem-i şerefin dışındaki deveye binip acele geliniz," buyurdu. Çocuklar namazlarını bitirir bitirmez annelerini aldılar ve dışarı çıktılar. Dışarıda bir devenin beklediğini gördüler. Üçü birden deveye binip Bursa'ya doğru sürdüler. Devenin her adımı gözün görebildiği uzaklığı kat ediyordu. Kısa bir zaman sonra deve çocuklarla birlikte yanlarına geldi. Üftade Hazretleri deveye bir şeyler söyleyince birden kayboldu. O hacıya da, "Bunu sakın kimseye söyleme," diyerek tekrar tembih eyledi. Şeriat ve hakikat anlayışı. Üftade Hazretlerinin keşif ve marifetle ilgili görüşlerinin özünü, mülk ve melekut aleminde bulunan şeylerin tamamı size keşif yoluyla görünse, şeriata uygun biçimde izah etmeye gücünüz yetmiyorsa, o keşfi terk edin, fakat şeriatı terk etmeyin sözü oluşturur. Ona göre melekut aleminde seyreden bir salik, o alemin meselelerini mülk aleminde bulunan ve bu alemin kayıtlarıyla mukayyet olan bir kimseye anlatmamalı. Hakikati keşfeden salik, ağzını şeriatın iğne ve ipliğiyle dikmelidir. Şeriatı terk etmeyin. Eğer sözlerini şeriat libasına sokmadan ulu orta konuşursa fesada yol açar. Ayrıca manevi taklit yoluyla bu sözleri söyleyenlerin manevi sapmaya düşmelerine sebebiyet verebilirler. İnsanlara anlayış seviyelerine göre hitap etmek gerekir. Nitekim peygamberler de öyle yapmış. İnsanlarla akıllarının alacağı şekilde konuşmuştur.
Bu sebeple Üftade Hazretlerinin ağzından, Şathiye kabilinden tek bir söz bile çıkmamıştır. Ölümü. Üftade Hazretleri uzun ve bereketli bir ömür sürdükten sonra 93 yaşları civarında, Hicri 12 Cemaziyel-Evvel 988, yani 25 Haziran 1580 tarihinde vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine Zakirbaşı Emir Efendi tarafından yıkanarak Hisar'daki camisinin yanında bulunan türbeye defnolunmuştur. Üftade Hazretleri aşık, mazlum, alçak gönüllü bir veliydi. Celvetiye tarikatını kurdu ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin şeyhi oldu. En meşhur halifesi olan Aziz Mahmud Hüdayi, ona hayatının son yıllarında 1576 yılında intisap etti. Mehmet ve Mustafa adlı iki oğlu tekkesinde onun yerine postneşin oldu. Türbesi. Bugünkü Bursa'da Ulu Cami'nin karşısındaki yolun yukarıki kısmı Yerkapı semtidir. Yerkapı'da kayalar üstünde tepelik yerde yaşlı servilerin bulunduğu çevrede tek kubbeli bir cami bulunur. Caminin yanında da Üftade Hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. Üftade Hazretlerinin bulunduğu türbede parmaklıkla çevrili sandukanın önündeki levhada şunlar yazılıdır: Bağı aşkın andelibi Hazreti Üftade'dir. Dertli aşıklar tabibi Hazreti Üftade'dir. Vasılı kamil odur. Tevhidi zate şüphesiz, dost ilinin rehnuması Hazreti Üftade'dir. Eyleyen ruhundan istimdat, irişur matlaba, hal eder her müşkülatı Hazreti Üftade'dir. Mürşidi ah dilersen, dameni pakini tut, gösteren rahı hüdayi Hazreti Üftade'dir. Sıdk ile kul ol, hüdayi eşiğinde daima, bil hakikat kutbul aktab Hazreti Üftade'dir. Hazreti Aziz Mahmud Hüdayi, şeyhinin alemi ahirete irtihalinden sonra böyle söylemiştir: Türbede Hazreti Üftade'nin hanımı, evlatları, torunları ve öteki şeyhler var. Fakat 1572'de şeyhin kendi parasıyla yaptırdığı cami zelzeleden hasara uğrayınca 1770 yılında cami avlusunda demir parmaklıklı yerde metfun olan Kutup İbrahim Efendi adındaki torunu, Kadı Altıparmak İbrahim Efendi'nin müsaadesiyle camiyi yıktırıp yeniden yaptırır ve türbeyi de tamir ettirir. Daha sonra 1851 yılında vuku'a gelen zelzeleden hasara uğrayan cami ve türbeyi 1866'da eski seraskerlerden Hasan Rıza Paşa hem tamir ettirir hem de birçok vakıf tahsis eder. Caminin dört köşesinde Ciharı Yâri Güzin efendilerimizin adlarını havi yazılar, ünlü hattat merhum Mehmet Şevki Efendi'ye aittir. Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Bursa'daki Ulu Cami'nin içinde, şadırvanın batı tarafındaki kubbenin duvarı üzerinde Hazreti Üftade'nin beyti Arapça olarak Hattat Şefik Efendi tarafından yazılmıştır. Ya cami, al-kebir veya mema al-kibar, tuba limen yezuruke fil leyli ve al-nehar. Yani, ey Ulu Cami, uluların toplandığı yer, seni gece veya gündüz ziyaret edene müjdeler olsun. İlmi ve edebi şahsiyeti. Muhyiddin Üftade Hazretleri, mutasavvıf olmasının yanı sıra tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi ilimlerde de önemli derecede müktesebata sahip bir alimdir. Nitekim yıllar boyunca muhtelif camilerde yapmış olduğu vaazlar da onun ilmi derecesine işaret etmektedir. Şer'i ilimlerin yanı sıra Arapça ve Farsçayı da iyi derece bilen Üftade Hazretleri,
Vaazlarında Mesnevi ve Füsusül Hikem'den nakiller yapmıştır. Tasavvufu hiçbir zaman şeriattan ayrı tutmamış, şeriate ve Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam sünnetine son derece ehemmiyet vermiştir. Onun bu hassasiyeti başta Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri olmak üzere kendisinin rahle-i tedrisinden geçen dervişlere de sirayet etmiştir. Üftade Hazretleri de hemen her mutasavvıf alim gibi şiirle iştigal etmiş, divan sahibi bir şairdir. Şiirlerinde üftade mahlasını kullanmıştır. Hem hece hem de aruz vezninde zahidane bir üslupla şiirler yazmıştır. İlahi aşk, nefis terbiyesi, zikir, Allah'a itaat ve dünyanın faniliği, onun şiirlerinin başlıca temalarını oluşturmaktadır. Şiirlerini halkın rahatça anlayabileceği bir sadelikte yazmaya özen göstermiştir. Şiirlerindeki üslubu ve dilinin sadeliği bakımından Yunus Emre'nin izinden gittiğini söyleyebiliriz. Şiirlerinden bazıları daha sonra bestelenerek tekkelerde ve dergahlarda ilahi olarak okunmuştur. Şiirlerinde halk tarafından anlaşılmakta zorlanacak ifadelerden sakınmıştır. Şiirde dahi olsa şeriatın zahirine riayet edilmesi gerektiğini savunulmuştur. Osmanlı coğrafyasının mütevazı ama derin irfan sahibi Üftade Hazretleri, yalnızca yaşadığı dönemi değil, çağlar boyunca tasavvuf yolcularına rehberlik eden bir kandil olarak parlamıştır. Hem zahiri hem batını ilimleri kuşatan geniş bir bilgisi ve gönülleri aydınlatan hikmetiyle Bursa'nın manevi atmosferine yön vermiştir. Aziz Mahmud Hüdayi gibi büyük mutasavvıfların yetişmesine vesile olan bu yüce zat, yaşamı boyunca insanlara maneviyatın en derin anlamlarını aktarmış ve kalplerde silinmez izler bırakmıştır. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm.